Herkese merhabalar kıymetli izleyenler. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz çok gizemli, çok önemli ve çok özel tarih öncesinde yaşanmış muazzam bir olayın hikayesi. Şu anda arkadaşlar İzmir Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti yakınlarında Yedi Uyuyanlar Mağarası diye bir bölgedeyiz. Ashab-ı Kehf diye de bu hikayeyi daha eskilerden, daha öncelerden bilenleriniz muhakkak vardır. Kim bu Yedi Uyuyanlar ve bunların hikayesi neydi? Milattan önce yaklaşık 4. yüzyıllarda Efes antik kentinde çok büyük bir kıtlık, çok büyük bir yokluk ortaya çıkmış. Putperest olan o dönemin insanları Efes antik kentinde 7 tane Hristiyan gencin bundan sorumlu olduğunu düşünmüşler. Bu kıtlığın, bu kuraklığın bu 7 genç yüzünden olduğunu düşünmüşler. Ve bu gencin öldürülmesini, Tanrı'ya armağan edilmesini düşünmüşler. Bunu duyan gençler de buna karşı çıkarak ölüm korkusuyla bölgeden kaçarak uzaklaşmışlar. Ve yine Efes antik kentinin yakınlarında bulunan bir mağaraya, dağın yamacında bulunan bir mağaraya gizlenmişler. Peşlerinden gelen askerler, bunları takip eden askerler mağaraya girdiklerini fark etmişler. Fakat mağaranın içine girerek bakmışlar, kimseyi görememişler. Onlara görünmeyen bu 7 tane genç mağaranın içinde bir uykuya dalmışlar. İçeride kimsenin olmadığını düşünen askerlerse yine de durumu elden bırakmayarak mağaranın girişini bir duvarla kapatmışlar. Uykuya dalan 7 tane genç kısa bir süre sonra uyandıklarını düşünerek, aradan hiç zaman geçmediğini düşünerek kalkmışlar ve karınlarında inanılmaz bir açlık hissetmişler. Dolayısıyla mağaradan dışarıya bir kişiyi göndererek yiyecek bir şeyler almayı denemişler. Aralarından bir tanesi mağaradan çıkmış ve yine en yakında bulunan Efes antik kentine giderek yiyecek bir şeyler almayı düşünmüş. Fakat gittiğinde bir bakmış Efes antik kenti bıraktığı gibi değil. Kent daha da büyümüş, daha da gelişmiş ve daha da modernleşmiş. Tarih öncesinde bıraktıkları o kent artık daha medeni, daha modern bir yer haline gelmiş. Yine de buna anlam veremeyen genç ekmek satın almış ve cebindeki parayı uzattığında ekmeği satan vatandaş bu paranın geçmediğini, bu paranın kullanılmadığını, bu paranın şu an tedavülü olmadığını söylemiş ve genç orada fark etmiş ki işler yolunda gitmiyor. Ve daha sonra tekrar mağaraya dönmüş. Bu konuyu arkadaşlar anlatmış, kendi arkadaşlarına bahsetmiş ve çok uzun araştırmalar sonucunda fark etmişler ki paranın üzerindeki imparatorun 300 yıl önce hükümde olduğu ve o paranın 300 yıllık bir para olduğu ve uykunun üzerinden de dolayısıyla 300 sene geçtiğini anlamışlar arkadaşlar. Dünya üzerinde bilinen 33 tane Yedi Uyuyanlar mağarası var. Dünyanın birçok yerinde bu sahiplenilmiş ve Yedi Uyuyanların buradaki mağarada uyuduğu söylenmiş. Hayır, buradaki mağarada. Hayır, buradaki mağarada diyerek 33 farklı nokta ortaya çıkmış. Bunlardan arkadaşlar 4 tanesi Türkiye'de. Bir tanesi şu an içinde bulunduğumuz Efes Antik Kenti yakınlarında olan Yedi Uyuyanlar Mağarası. Bir tanesi Tarsus'ta, bir tanesi Lice'de ve bir tanesi de Afşin'de. Ashab-ı Kehf diye geçiyor burası biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf neydi? Mağaranın sahipleri demek arkadaşlar. 7 uyuyanlar 309 sene uyuduktan sonra uyanıyorlar ve dönemin imparatorunun bu olay kulağına gidiyor. Dönemin imparatoru bu olay kulağına gittikten sonra bu insanları aziz ilan ediyorlar arkadaşlar. Peki 300 sene uyudukları için mi aziz ilan ediyorlar? Hayır. Gerçeği şu. Lazarus etkisi diye bir şey var arkadaşlar. İncil'de geçer bu. İncil'i okuyanlar biliyorlardır. Lazarus etkisi de şudur. Hazreti İsa'nın mucizelerinden biri var. Ölüyü diriltiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bu mucizelerden bir tanesi de şöyle bahsediliyor. Hazreti İsa'nın Lazarus isminde bir arkadaşı var. Çok sevdiği bir arkadaşı var. Bir gün İsa'ya diyorlar ki Lazarus ölüm döşeğinde çok ağır hasta. Koş yetiş. İsa diyor ki hayır onun daha zamanı var. Ölmeyecek. Bir süre sonra Hazreti İsa'nın çok sevdiği arkadaşı Lazarus ölüyor. Ve Hazreti İsa 3 gün kadar sonra onun yanına gidiyor.
O zaman gömmüyorlardı. Bir kaya mezarın içindeydi. Kaya mezarın kapağını Hazreti İsa açtırıyor ve Lazarus'u orada diriltiyor. Lazarus dediğimiz bu arkadaşını orada diriltiyor. İşte bunun da adı Hazreti İsa'nın mucizelerinden Lazarus etkisi. Şimdi bu 7 uyuyanlar 309 yıl uyuyup uyandıktan sonra Lazarus etkisi gösterdiği düşünülüyor. Bunların da bir mucize olduğu düşünülüyor ve dönemin imparatoru tarafından bu insanlar aziz ilan ediliyor ve daha sonra da bu uyudukları bu nokta kilise olarak yapılandırılıyor ve kilise olarak ilan edildikten sonra da uzun yıllar, yaklaşık 5. yüzyıldan itibaren burası Hristiyanların bir haç merkezi haline geliyor. Buraya gelerek haç ibadetlerini yapıyorlardı ve hacı oluyorlardı. Şimdi arkadaşlar almış olduğum bazı bilgiler var. Bu bilgiler ışığında size bazı şeyler aktarmak istiyorum. Çünkü yanlış olmasın, eksik olmasın not aldım. Buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konudan bahseden ilk kişi Süryani bir psikopos olan Jacob adında bir Hristiyan rahip. Milattan sonra 480 ve 500'lü yıllarda yaşamış bu rahip. Bu konudan ilk kez bahsediyor ve oradan sonra artık bilinir hale geliyor. Çünkü yaşandıktan bir süre sonra unutulmuş arada kayıplar olunca. Konu hem İncil'de hem Kur'an'da geçiyor arkadaşlar. Hatta şimdi Kur'an'da size bu konunun nasıl geçtiğini, nasıl anlatıldığını bir ayetle, Türkçesi bunu size aktarmak istiyorum. Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudalardır. Biz onları sağa sola çevirdik. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin arkana bakmadan kaçardın. Ve için korkuyla dolardı. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Onların Allah'tan başka yardımcısı yoktur. O kendi hünkârlığına kimseyi ortak etmez. Kur'an'da ve İncil'de arkadaşlar bu kadar ciddi bahsedilen bu olayın hala daha günümüzde birçok bilinmeyeni var. Ve ortamın içerisine geldiğinizde de bu ürpertici ambiyansı, buradaki havayı soluduğunuzda olayın daha da derinlerine giriyorsunuz. Şimdi iki tane rivayetten bahsetmek istiyorum size. Farklı iki tane rivayet konumuzla alakalı. Bir tanesi Osmanlı döneminde geçiyor. Dönemin tüccarlarından bir tanesi develeriyle, atlarıyla, köpekleriyle seyahat ederken Anadolu'da birden tuhaf bir olay yaşanıyor. Bir mağaranın yakınlarından geçerken bir köpek sesi duyuluyor. Ve köpek sesinin duyulmasının ardından develeri, atları, köpekleri birden ürkmeye ve kaçışmaya başlıyor. Kervancı mağaraya doğru yaklaştığında bakıyor ama bir köpek görüntüsü de yok. Fakat köpeğin sesi geliyor. Çok ürpertici bir olay yaşıyor. Bunu yaşadıktan sonra kervanıyla İstanbul'a dönüyor. Dönemin kadısına hemen çıkıyor. Kadı efendiye konuyu anlatıyor. Diyor ki böyle bir şey oldu diyor. Böyle bir şey geldi başıma diyor. Kadı ona diyor ki sen ya bir 3 harflerin kafilesine denk gelmişsin ya da 7 uyuyanların köpeği Kıtmir'in sesini duymuşsun. Diyor ki Kıtmir kıyamete kadar 7 uyuyanların muhafızı olacaktır diyor. Onların sesini duymuş olabilirsin diyor ve böyle bir şok içerisine giriyor bu tüccar. Bu bölgeden bundan sonra geçerken de bir daha geçmemeye, farklı yollar kullanmaya çalışıyor. Yine farklı bir rivayete göre bir de şöyle bir efsane var. Dağda çobanın bir tanesi koyunlarını otlatırken karşısından 7 tane adam geliyor. Yanlarında da bir köpek. Yanında da kendi köpeği var çobanın. Kendi köpeği birden ürpererek o köpeğin yanına giderek önüne yatıyor. Bir saygı duruşuna geçiyor neredeyse. Ve ağlamaya başlıyor. Ağlamaklı bir ses geliyor köpek. O diğer köpeğe bakarak. Çoban da bunun üzerine soruyor bu 7 tane adama. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu adamlar da diyor ki biz sen doğmadan önce de bu dünyadaydık ve Allah'ın izniyle sen öldükten sonra da bu dünyada olmaya devam edeceğiz diyor. Ve bu şekilde buradan ayrılıyorlar. Çoban daha sonrasında sorup soruşturduğuna göre anlıyor ki bunların 7 uyuyanlar yani ashab-ı keyf olduğunu
Ashab-ı Kehf'in de kelime anlamını söylemiştik hatırlıyorsanız. Mağaranın sahipleri anlamına gelir. Hatta Hristiyanlar kendi inanışlarına göre günümüzde bile Ashab-ı Kehf'in mağarasının belli olmaması nedeniyle dünya üzerinde herhangi bir noktada bir mağaraya girerken, adım atarken bu 7 uyuyanların 7 kişisinin isimlerini söyleyerek, onları selamlayarak bu mağaralara adım atarlar. Hala inanışlarına göre hayattalardır ve herhangi bir mağaradalardır. Hatta tüm mağaraların sahibi bu 7 Ashab-ı Kehf'tir. Şimdi videonun başında da belirtmiş olduğum gibi burada arkadaşlar 7 uyanlar öldükten sonra burası bir kiliseye dönüştürülmüştü. Birçok noktası var tabi burasının. Tarihi bir yapı olduğu için dağınık bir alan. Biz de dağınık alanın içerisinde en çok ayakta kalmış olan bölgesini seçmeye karar verdik. Burası. Burası da arkadaşlar neydi? Kilise. Bahçenin dışında. Burası kilisenin olduğu yer. Aşağıda da kaya mezarları var. O dönem işte ölenler bu kaya mezarların içine gömülmüş. Kaya mezarların içinde belki bu 7 uyuyanlar da vardı. Çünkü rivayette diyor ki 7 uyuyanlar öldükten sonra buraya gömülmüş ve buradaki kaya mezarların içindeymiş. Fakat tabi bilmiyoruz. Kaya mezarları şu an boş. Tabi onun dışında yine kilise olduğu için de dönemin dini liderleri, önemli kişileri de buraya gömülmüş olabilir. Fakat bir rivayette de arkadaşlar bu insanların ölmediği geçiyor. Yani tekrar uyandıktan sonra çarşıya pazara çıkıyorlar, bir alışveriş yapıyorlar ve orada anlıyorlar ki 300 yıl uyumuşlar. Sonrasında mağaraya dönüp tekrar uykuya dalıyorlar ve sonsuza dek uykuya dalıyorlar. Ve bahsetmiş olduğumuz bu 33 mağaradan bir tanesi gerçek ve o mağaraların içinden birinde bu 7 uyanlar hala uyuyor. Ta ki mağara keşfedildiğinde bunlar uyanacak. Bunların uyanması da zaten şu anlama gelecek, bir kıyamet alameti olduğunu gösterecek. Böyle bir rivayet var, bilgiler bu şekilde ulaşmış. Dediğim gibi arkadaşlar burası kilise. Şöyle kilisenin içinde de ufak bir tur atalım. Size burayı da biraz göstermek istiyorum. Ayinlerin yapıldığı yer. Günümüzdeki kiliselere hala çok benzer zaten. Sadece ne olmuş? Yapı artık eskimiş. O günkü gibi o mozaikler, seramikler yerli yerinde değil. Burayı dönemin imparatoru tarafından yapılmış, aziz ilan edildikten sonra kiliseye çevrilmiş ve buraya hac görevi için 5. yüzyıldan sonra Hristiyanlar gelmişler. Bu noktaya gelerek hacı olmuşlar. Şöyle küçük bir detay daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bu 33 tane noktanın 4 tanesi Türkiye'de demiştik. Tabii şu an belirsiz hangisinin gerçek olduğu demiştik. Ama en kuvvetle muhtemel, yüksek ihtimal bu nokta olduğuna kanaat getiriliyor. Nedeni de şöyle. Buradan hemen hemen 2-3 kilometre ötede, arabayla 5 dakikalık yolda Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem arkadaşlar kilisesi var. O kilisenin de şöyle bir önemi var. Kilisede Hazreti Meryem'in mezarı olduğu düşünülüyor. Hazreti Meryem zulümden kaçarak bu noktaya geliyor. Bu noktada yaşıyor ve ömrünün sonunu bu tarafta geçiriyor. Ve öldüğü nokta olan Hazreti Meryem Kilisesi'nin orada da mezarı olduğu düşünülüyor. Şimdi bunların çok tesadüf olmadığı düşünülüyor. Buna kanaat getiriliyor. Yani çok dini bir sembol olan Hazreti Meryem'in tekrar Hristiyanlık adına çok önemli bu 7 uyanların yan yana olması, aynı bölgede yaşıyor olması tesadüf olmasa gerek diyorlar. Ve de bu 7 uyanların mağarasının, bu Selçuk'ta bulunan mağaranın gerçek olduğuna inanılıyor. Bu 33 noktadan biri. Dedikten sonra arkadaşlar kiliseyi de şöyle size göstermiş olalım. Hala daha burada çukurlar var. Kaya mezarları olduğu düşünülüyor. Buradan tek tek kaya mezarları tabii çıkartılmış. Tek tek kaya oyukları var böyle duvarlarda. O dönemler mezarlarda, öyle motiflerde, işaretlerde, simgelerde kayalar oyularak yapılmış. Göçme tehlikesi, çökme tehlikesi tabii ki mutlaka buralarda var. Çok da girilmemesi gereken noktalar olabilir. Biz birazcık risk alarak bu noktaya girdik sizlere buraları göstermek için. Şimdi buranın bir alt katı var. Oraya doğru inmek istiyorum. Orada daha kaya mezarlarını daha detaylı göstereceğiz. Lahit var hatta bir tane. Onu da göstermeye çalışacağız. Videomuz bu şekilde devam ediyordur. Derken unutmadan arkadaşlar videonun en önemli, en can alıcı noktalarını hep hatırlattığım gibi videoya like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı sakın unutmuyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Bunlar geldikçe bizden de çok kaliteli videolar gelir. Karşılıklı böyle bir alışveriş halinde olacağız sürekli. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. İstediğiniz tarz videoları yorumlara belirtebilirsiniz. Biz de içeriklerimize o şekilde yön verebiliriz. Dedikten sonra biz videoya devam ediyoruz. İyi seyirler. Bu aşağıda görmüş olduğumuz bölüm arkadaşlar kilisenin alt katı. Şimdi buraya girmeyi denedik ama buraya demir kapı vurmuşlar. Sanırım artık burada göçük tehlikeleri falan var. Yani restore zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum yapılabiliyor mu bunlar. Teknik konularla ilgili pek bir bilgim yok. Fakat alt kata herhalde giremeyeceğiz gibi görünüyor. O yüzden biz de alabilecek olduğumuz en net açıda neler çekebiliriz, neler yapabiliriz diyerek yüksek bir noktaya çıktık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine arkadaşlar minik bir kemer var burada. Dar bir kemer, geniş değil. İçinde yine kaya oyukları var duvarlarda. Bizim günümüzdeki böyle fırın gibi yani bir ekmek fırını gibi bir ağzı var. Bir kemerli bir ağzı var. Yükseklerde de var. Bunlar kaya mezarları olabilir diye düşünüyorum. Tabii daha sonrasında kapakları açılmış. Muhtemelen kaya mezarıydı, önleri kapalıydı.
kilisenin alt katı ve üst katı. Muhtemelen kilisenin üst katı daha aktifti, daha bir kilise işlevindeydi. Alt katı bir mezar odası şeklindeydi diye düşünüyorum. Çünkü alt katı çok ayak altı bir yol üzerinde değil. Yamaçtan inerek, aralardan süzülerek girebileceğimiz bir noktada. Üst kat daha ayak altı, hemen ulaşılabilecek, daha bir ibadethane durumunda geliyor. Oraya şu an giremediğimiz için yine inebildiğimiz noktaya kadar iniyoruz. Birkaç tane lahit görüntüsü var. Hatta buradan lahiti size gösterebiliriz yine. Şöyle bakalım. Lahitin yan kapağı kırılmış. Büyükçe bir lahit. Tam bu da giriş noktasında. Hatta demir kapıyı da oradan görebiliyorsanız girebilecek olduğumuz nokta orasıydı fakat giremiyoruz şu an. Girseydik o büyük lahiti de size gösterirdik. Muhtemelen alt kat lahiti de gördükten sonra bir mezar odası olduğu daha da onaylanır nitelikte. Şimdi aşağı doğru inelim. Oradaki görüntülerle devam ediyoruz. Az önce yukarıdan görüntülerini aldığımız nokta burası. Alt katta kilisenin alt bölümü. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içeride derinliklerde bir mağara var. Üzerine yine kemeriyle şöyle. İşte 7 uyuyanların kaçıp saklandıkları, uyuduklarına inandıkları nokta burası. Buradan sonra geçişe izin verilmiyor arkadaşlar. İçeride 7 uyuyanların 309 sene uyuduğu ve düşman askerlerinden saklandığı düşünülen nokta burası. Kapısının önünün düşman askerleri tarafından kapandığı, içeride ölüme terk edildikleri fakat daha sonrasında uyanıp buradan çıkıp şehre indikleri nokta burası. Daha bir kutsal olduğu için, daha bir özel olduğu için koruma altına alınmış. Buradan öteye geçişe izin verilmiyor. Yine arkadaşlar lahit gördüğünüz gibi yukarıdan da size görüntülemiştik. Daha yakından görüntülemek adına buraya geldik. Lahitin de görüntüsü burada. Kırılmış zaten. Yan taraftan içeriye bir giriş söz konusu olmuş. Tarih boyunca o da gitmiş. 2 tane kemerle kiliseye ulaşılan nokta burada. Buradan da yine size görüntüleri alıp daha detaylı görüntüler vermek adına bu noktaya da ulaştık. Burada arkadaşlar bolca hep kaya mezarları var. Oyulmuş. Bunlar kaya mezarı, şuradakiler kaya mezarı, duvardakiler kaya mezarları. Daha sonra yine burada yine böyle kemerli bir mezar şeklinde bir şey var. Şöyle arkaya doğru da gösterdiğimiz zaman yine bir kaya mezarımız var burada da. Yine zaten bakıldığında bir lahit tarzı. Önde kapağının olduğunu şöyle hayal edin. Zamanla o da tabii yok olmuş gitmiş. Bu da yine bir lahit mezarı. Dönemin kaya mezarları bu şekildeymiş arkadaşlar. Gömmek yerine şöyle kaya mezarlarına koyup burada muhafaza ediyorlarmış ölülerini. Dedikten sonra arkadaşlar bizim maceramız burada yavaş yavaş artık sona eriyor. Bu 7 uyuyanların macerasını size tüm detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Dedikten sonra şöyle bir dışarıya çıkalım. Genel görüntülerini alarak sizlerle vedalaşacağız. Evet kıymetli izleyenler, geldik bir videonun daha sonuna. Çok keyif alarak çekmiş olduğum bir video oldu. İnşallah siz de izlerken böyle güzel keyif almışsınızdır, güzel bilgiler almışsınızdır. Çok araştırma yaptım bununla ilgili. Kitaplar kurcaladık, internette çekilmiş videolara baktık. Detaylı bir sürü incelemeler yaptıktan sonra sizin karşınıza geldik. Dolu dolu bir video olması için inşallah planladığım gibi olmuştur. Size o şekilde geçmiştir. Ne diyelim, kilise çok güzel bir noktada. Komple Selçuk şehrinin manzarasına hakim. Geldiğimizden beri de inanılmaz turistler geliyor bakın buraya. Özellikle uzak doğulu turistler çok vardı burada. Yerli turist de zaten var. Demek ki dikkat çeken, bilinen, hikayesini birçok insanın bildiği nokta burası. Yurt dışından bile ziyaretçi aldığına göre öyle bir yer burası. Hikaye tamamen gerçek arkadaşlar. Yani Kur'an'da da, İncil'de de, dini kitaplarımızda da geçtiğine göre kaynağı gayet güvenilir ve sağlam. Efsane değil. Gerçek, yaşanmış bir olay. İnşallah daha bilinmeyen bir sürü detayı var. Aydınlanır. Hangi mağara olduğu gerçekten bulunur. Belki cesetleri bulunur. Lahitleri, mezarları bulunur. Dedikten sonra biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bugünkü videoyu çekerek sizleri aydınlattık, bilgilendirdik. Bizden artık veda zamanı. Lütfen her zaman söylediğimiz gibi videoya like atmayı, bir yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Yeni videolar gümbür gümbür geliyor. Haydi Allah'a emanet.